Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde eti tutku nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarif videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor. Arkadaşlar başta tadım yapacağım, daha sonra malzemeleri göstereceğim, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım, başta tadım yapacağım, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Böyle tutuyorum, başta bir kabından çıkaralım, hızlıca çıkarıyorum. Şöyle görüyor musunuz, görüntüsü çok güzel. Bir kakaolu bir sade, bir kakaolu bir sade olacak şekilde kıvamını da göstereyim size. Şöyle bir tutuyorum, bir ikiye bölüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçi de çikolata dolgulu. Şimdi şöyle bir tanesini tutayım, tadına bakayım. Çok güzel bir dokusu var. Çikolatası böyle akışkan. Çok lezzetli. Kahvenin yanında çok güzel gider bu. Arkadaşlar umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi yapılışına geçebilirim. Başta şöyle bir yağlı kağıda şöyle zemine aktarıyorum. Şöyle ben Nutella kullanacağım. İsterseniz Nutella yerine farklı bir çikolata markası kullanabilirsiniz ama ben Nutella'nın lezzetini sevdiğim için Nutella kullanacağım. İç dolgusunu hazırlayacağız. Şimdi bunun bir alternatifi var, onu da söyleyeyim size. Normal çikolatayı tutarsın, kırarsın, böyle ufak ufak parçalara ayırırsın. Bunu da kullanabilirsin. Ya da damla çikolatalar var, onlardan kullanabilirsiniz. Ama ben ne yapacağım? Nutella'yı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü daha akışkan olacaktır Nutella kullanırsam, daha da lezzetli olacaktır. Çünkü bu piştiği zaman çok böyle akışkanlığını kaybetmiyor ama normal çikolatalar piştiği zaman formunu bir parça kaybediyor. Onun için ben bunu çok tercih etmiyorum. Ama böyle kolayınıza gelecekse bunu da kullanabilirsiniz. Bunu şimdilik bir kenara alalım. Şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum. Nutellamdan tutuyorum. Kullanacağım kadarını aldım şöyle. Başka bir kaşıkla ne yapıyorum? Bu şekilde bir kenara şöyle aktarıyorum. Aynı şekilde yine tuttum ve kenara alıyorum bunu. Hemen yan tarafına aynı şekilde böyle sıyıra sıyıra çikolatasını aktarıyorum. Ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Eğer böyle sivri yerleri varsa şöyle sıvı yağ eklersiniz bir kabın içerisine. Böyle elinize eldiven geçirip şöyle birkaç dokunuş yapıp böyle üzerindeki o pürüzlüleri alabilirsiniz. Bu çok önemli mi? Çok da önemli değil ama ben böyle sivri durmasını istemiyorum. Elinize ara ara sıvı yağ batırın. Elinize yapışmasın. Böyle rahat bir şekilde yuvarlak şekli verebilirsiniz. Sivri kalırsa çünkü bu sertleşecek, donacak. Bu sefer hamuru parçalayabilir. Onun için şöyle ufak tefek dokunuşlar yapmakta fayda var. Şöyle hepsini bu şekilde düzeltiyorum. Sivrilen yerlerini de düzelttim. Şimdi bunu hızlı bir şekilde buzluğa atıyorum. Bunu bir saat buzlukta beklettim. Şöyle kıvamını sadece göstermek istiyorum. Çıkarmayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi sertleşmişler. Tam istediğim kıvama gelmişler. Şimdi bunu tekrardan buzlukta bırakıyorum. Ben de ne yapacağım? Şimdi hamurunu yapmaya geçiyorum. Bunu buzlukta muhafaza etmekte fayda var arkadaşlar. Erimesin diye. Dediğim gibi şimdi hamurun yapılışına başlayabilirim. Bir karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı yani 250 gram tereyağı ekliyorum. Ben bunu gramajını ölçtüm. Tam 250 gram geliyor. Eğer varsa imkanınız ölçerek eklerseniz daha güzel olur. Yoksa 2 su bardağı ekleyin. Ben gramajını zaten biliyordum ama ben sadece sizin için böyle bardak hesabı yapmak istiyorum. Ortalama 2 su bardağı kadar yapıyor. 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. 1 su bardağı buğday nişastası ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İçerisine 1 paket vanilin ekliyorum. Tamamını boca ettim bunu. 1 pakette kabartma tozu ekliyorum. Bunun da tamamını boca ediyorum içerisine. Bunu homojen kıvama gelene kadar bu şekilde yoğuruyorum. Tek bir malzeme kaldı arkadaşlar. O da unu. Ununu da birazdan ekleyeceğiz. Önce bunu bir homojen bir kıvama getirelim. Daha sonra ununu azar azar ekleye kıvama getireceğiz bunu. Bunu sakın başka bir şeyle yoğurmayın. Çünkü tereyağı böyle elinizin sıcaklığıyla ne yapacaktır? Eriyerek tam kıvamına gelecektir. Yani el sıcaklığına ihtiyacı var bunun. Burada tereyağını biraz şımartıyoruz yani. Elimizle bu şekilde yoğura yoğura onu kıvama getiriyoruz. Tereyağını yeterince şımarttık. Daha fazlasına gerek yok. Tam istediğimiz kıvama geldi. Tek parça halinde şu an. Şimdi artık unumuzu böyle azar azar ekleyebiliriz. Başta 2 su bardağı kadar ekliyorum bunun içerisine ve yoğurmaya devam ediyorum. En son size ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim zaten. 2 su bardağı unun tamamını yedirdik. Şimdi biraz daha ekliyorum. Yani bir 2 su bardağı daha ekliyorum bunun içerisine. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamur bana diyor ki bir yarım su bardağı bana un verir misin diyor. Şöyle ben de yarım su bardağı kadar daha ekliyorum ve toplamda 4,5 su bardağı eklemiş oldum ve bunu iyice yoğuruyorum. Evet, tam kurabiye hamuru kıvamına geldi arkadaşlar. Tam istediğim kıvamda şu an birinci aşamayı atladık. Şimdi yapacağımız
işlemi söylüyorum size. Şunu başta bir ikiye bölelim. Tam ikiye ayırıyorum. Bir kısmını alıyorum bunun. Böyle tutuyorum. Ayrı bir yere alıyorum arkadaşlar bunu. Bunu bir kenara alalım şimdilik. Bu yarısında kakaolu yapacağım arkadaşlar. Onun için bunun içerisine kakao ekleyeceğim. Onun için ikiye böldüm bunu. Başta bir yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum buna. Rengini bir kontrol edeceğiz. Eğer yeterli gelirse bu şekilde bırakacağız. Yeterli gelmezse biraz daha ekleme yapabiliriz buna. Kurabiyenin son haline baktığımızda bana diyor ki bir yarım yemek kaşığı kadar daha kakao verir misin diyor. Böyle gözlem yaptığımız zaman bir yarım kaşık kadar daha ekleyebiliriz. Yarım yemek kaşığı kadar daha. Yarım yemek kaşığı kadar daha ekledim ve bunu yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim rengi yakaladım diye düşünüyorum. Evet, 1,5 yemek kaşığı yeterli oldu buna. Şimdi diğer işleme geçiyorum artık. Son durum bu şekilde. 2 hamurum da hazır. Buzluktan nutellalarım dondu. Son aşamaya geçiyoruz. Şekil vereceğiz şimdi bunlara. Başta bundan bir parça alıyorum. Elimizde şöyle bir ne yapacağız? Silindir haline getirelim. Şöyle dağılıyorsa tereyağını eksik eklemişsiniz demektir. Bir parça daha tereyağı ekleyin arkadaşlar. Çünkü malzemenin cinsine göre değişebiliyor oran arkadaşlar. Onun için böyle bir inceltelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu aşamada eğer dağılıyorsa tereyağını eksik eklemişsiniz demektir. Ben de bunu iyice açtım. Tam istediğim inceliğe geldi. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum size. Böyle tutuyorum. Ufak ufak parçalara ayırıyorum bunu. Tam da bu şekilde. Şuna bakın ya, çok keyifli ya. Gerçekten bu aşaması benim çok hoşuma gitti. Şöyle hepsini ufalıyorum. Hemen hemen aynı boyutlarda yapmaya çalışın. Diğerini de aynı şekilde böyle uzun uzadıya açıyorum bunu da. Bunu da aynı şekilde açtım. Şöyle tutuyorum. Bunu da böyle ufak ufak parçalara ayırıyorum arkadaşlar. Diğerini ile aynı boyutta olmasına özen gösterin. Evet, bu da tamam arkadaşlar. Diğer aşamaya geçiyorum. Bir tanesini tutuyorum. Elimizle şöyle biraz yuvarlak haline getirmeye çalışın. Daha sonra avucunuza alın. Şöyle yine aynı şekilde ne yapıyorsunuz? İyice yuvarlıyorsunuz. Benim yaptığım gibi ve kenara alıyorsunuz. Hepsini bu şekilde yapın. Yine dediğim gibi önden alın. Kenarlarını düzleyin. Şu şekilde tutuyorsunuz. İyice yuvarlıyorsunuz. İstediğiniz kıvama geldikten sonra şöyle kenara alıyorsunuz. Diğerini de göstereyim aynı şekilde. Yine bunu da aynı şekilde kenarlarını önce bir yuvarlak haline getirmeye çalışıyorum. Daha sonra avucumun arasına alıp şöyle yuvarlak daireler çizerekten buna yuvarlak şeklini veriyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle bir kenara alalım ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Büyük bir kısmını yaptım arkadaşlar. Şimdi diğer aşamaya geçeceğim. Bir tane kakaolu ekliyorsun, bir tane normal. Bir tane kakaolu ekliyorsun, bir tane normal. Bir tane kakao ekliyorsun, bir tane normal. Bunları şöyle bir birleştir. Aynen bu şekilde çiçek gibi yapın. Bunu yaptıktan sonra şöyle biraz birleştirin bunu. Şöyle bastırın bir parça. Birbirlerine böyle iyice yapışsınlar arkadaşlar. Bu şekilde olduktan sonra elinize alıyorsunuz. Avucunuzun iç kısmını ekleyip sonra böyle yuvarlaklar çiziyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aynen bu şekilde. Şöyle son halini göstermek istiyorum size. Evet, o olay işte budur ve hepsini bunun gibi yapacağım. Birkaç tane daha göstereceğim şimdi size. Basit bir yöntem daha göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde böyle üçlü düzüyorsunuz arkadaşlar. Bir var, bir yok olacak şekilde. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Tam çiçek pozisyonuna getirip bunları bastırıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Bu şekle getirdikten sonra bir parça şöyle bir bastırın üzerine. Daha sonra bunu kaldırın. Şöyle tutuyorum, daha sonra şöyle yuvarlaklar çizdiriyorum. Hani yerde böyle yürüyüşe çıkarın bunu. Aynen gördüğünüz gibi. Zaten göreceksiniz şeklinin ne kadar güzel olacağını. Bu hale geldikten sonra ne yapacağız? Yine arkadaşlarının arasına alıyoruz bunu. Yaptıklarımın bir kısmı burada. Çok güzel oldular şekil olarak ama şimdi bomba dokunuş geliyor. Çikolataları içerisine nasıl aktaracağız onu göstereyim. Bir tanesini tutuyorsunuz. Şu orta kısmını şöyle bir parça açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle elinizle el yordamıyla şöyle açabilirsiniz. Nutellamı buzluktan aldım. Bir tane tek tek alın arkadaşlar. Erimesinler. Şöyle iç kısmına ekliyorum bunun. Yine aynı yöntemle minik bir hamur yaptım arkadaşlar. Çok da böyle şeklinin bozulmasını da istemiyorum açıkçası. Şöyle bir parça açıyorum bunu. Elimde de açtım. Yapacağım işlemi gösteriyorum. Üzerine böyle ek yapıyorum bunun. Ve bastırıyorum. Bu iyice oturacak zaten yerine. Birazdan göreceksiniz. Çevirdim. Şöyle ufak bir gezintiye çıkaralım arkadaşlar kendi içerisinde. Oh, çikolata içerisine hapsolmuş oldu. Ne yapacağız? Şimdi bunu tekrardan yerine ekliyorum ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Çikolatasını ekledik. Eklerken ufak tefek şekil bozuklukları olabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi bunları ne yapacağım? Tepsiye aktarıyorum. Yağlı kağıt eklediğim fırın tepsisine aktardım. Şimdi bunu fırına veriyorum. Fırını altlı üstlü fanlı olacak şekilde 170 dereceye getirdim. Önceden açtım. Bir 15 dakika önceden ısıttım bunu ve hızlı bir şekilde açıyorum bunu. Ve içerisine aktarıyorum. Arkadaşlar hızlıca bir tane tepsi attım. Bunun gibi belki 8-9 tane tepsi çıkarabilirim, öyle söyleyeyim size. Ben önden hızlı bir tane atayım dedim. Bir tadımını yapalım, sonra devam edeceğim ben zaten. Tam tamına 12 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum bunu.
Evet, olay işte budur. Ufak tefek çatlamalar da olmuş bazılarında. Bunu ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Fırının ağzı açık bir şekilde, bu şekilde kendi haline bir bırakın. Çok da güzel gözüküyorlar bu arada. Bunlar bir oda sıcaklığına gelsin, daha sonra tadım işlemine geçeceğiz artık. Arkadaşlar bunlar oda sıcaklığına geldi. Çok güzel oldular ya. Benim içime çok sindi. Görüntü olarak bence benzedi. Ya ufak tefek farklılıklar olabilir ama ya boyut farklılığı, ama genel itibariyle benzedi bence. Şimdi ne yapacağız? Kıvamını başta göstermek istiyorum. Şöyle tutuyorum. Şuna bakın. Oo, muazzam olmuş ya. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Akışkanlığı da muazzam. Akışkanlığına laf yok. Şöyle önünü açayım, o çikolatanı rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şunun güzelliğine bakın ya. Akışkanlık konusunda da biz bu işi başardık diye düşünüyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Çok iyi. Çok iyi ya. Tutkudan farklı yanları var. Şöyle söyleyeyim. Hamuru biraz daha böyle, benimki yumuşak. Tutkunun hamuru biraz daha sert. Bunu daha fazla pişirebilir miydim? Evet, pişirebilirdim ama böyle çatlamalar çok olsun istemedim. Böyle görüntüyü, o dış yüzeyindeki görüntüyü yakalamak istedim. Hep pişmiş mi? Pişmiş. Pişmiş anlamında söylemiyorum. Sadece çatlaklık konusunda böyle daha fazla çatlak olsun istemedim. Yoksa pişme konusunda sıkıntı yaşamadık. Şöyle devam ediyorum. Şuna bakın ya. Çok güzel bir akışkanlığı var. Hatta şöyle itiraf edeyim size. Tutkunun çikolatasından daha güzel. Öyle söyleyeyim. Görüntü itibariyle benzettik. Lezzet anlamında ufak tefek farklılıklar var. O da kurabiyesiyle alakalı bir şey. Çikolatası benimkinin daha güzel oldu. Bu tarifi yapar mıyım? Kesinlikle yaparım. Mutlaka ama mutlaka bunun tekrarını yapacağım zaten. Şöyle devam edeyim. Böyle bir tanesinin daha kıvamını göstermek istiyorum size. Şuna bak ya, çok iyi ya. Muazzam, dört dörtlük olmuş. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.